Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine fark yaratan bir sonbahar hırkasıyla sizlerleyiz. Fark yaratmak tabii ki fark yaratan bir iplik kullanarak olur. Alize Angora Gold Ombre Batik çok özel bir iplik. Evet, 2 yumak kullanarak bu etkili hırkayı yaptık arkadaşlar. 150 gram ağırlığında bir yumağımız, 2 yumak kullandık. Yani bu büyük uzun hırka sadece 300 gram ağırlığında. Uzun metrajı, inceliği ve yünlü yapısı bize böyle ekonomik hırkalar örmemizi sağlayacak. Umarız beğenmişsinizdir. Tabii çok özel bir iplik. Evet, renklenmesi gerçekten çok özel bir iplik. Bizim hiç böyle hani çok tekniklere falan ihtiyacımız yok. Sadece düz örgülerle, haroşa örgülerle biz ürünler örebiliriz arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken tek şey bu ipliğin geçişini bozmamamız. Geçiş özelliği çok önemli. Açıktan koyuya uzun renk geçişi ama yumuşak renk geçişi. Farkındaysanız kesik bir görünüm yok arkadaşlar. Biz tabii madem ki bu kadar özel hazırlanmış, üretilmiş bizim için bu iplik, biz de bunun bu görünümünü korumalıyız ve bozmamalıyız örerken. Ne yapmalıyız? Bu iplikle çalışırken arkadaşlar hani önü öreyim, arkayı öreyim, kolları öreyim, bu tür düşünmemeliyiz. Yani böyle düşünmemeliyiz. Biz bu ipliği özellikle bütün örmeliyiz. Bütün örülen çalışmalarda kullanmalıyız. Mesela yakadan başlamalı yelekler. Hani yakadan başlarız, kollara ayırırız ve beden aşağıda biter. Ve hep yukarıdan başlamalıyız. Alize Angora Gold Ombre batik ipliğimizi örerken bütün ürünlere yukarıdan başlayarak aşağıya doğru örmeliyiz. Çünkü aşağıdan başlarsak ipliğin nerede biteceğini bilemeyiz arkadaşlar. Ve koparmak zorunda kalırız. Koparınca da bizim ipliğimizin bütün renklenme özelliği bozulur arkadaşlar. İpliği hiç koparmamalıyız. Çok önemli. Yakadan başlamalı bir hırka bu. Ama bakın kollarında da renk hiç bozulmadı. Yani bu biraz düşünüldüğünde zor bir şey. 2 yumak kullanıyorum ama kollardaki görünümü de hiç bozmadan örüyorum. Çok önemli bir püf noktası var. Teknik bölümde hepsini açıklayacağım sizlere. Çok kolay aslında ama güzel bir mantık. Evet, şimdi benim üzerimdeki arkadaşlar bir yumak bir tarafında kullanıldı, bir yumak da bir tarafında kullanıldı. Bütün örüldü. 2 ipliği birlikte ördük. Yani yarıya kadar bir ipliği ördük, yarıya kadar da bir ipliği ördük. Şöyle arkadan da bir göstereyim. Uzun bir hırka. İsterseniz yine 2 yumakla tek renk de örebilirsiniz arkadaşlar. Tek renk şöyle bir görünüm olacak. Bakar mısınız ne kadar etkili düz örgü ama muhteşem. Evet, umarız beğenmişsinizdir. Şimdi önemli olan biz bu hırkayı örerken nelere dikkat edeceğiz, nasıl öreceğiz? Hemen teknik bölüme geçiyorum ve örüyoruz. Evet arkadaşlar, Alize Angora Gold Ombre batik ipliğimizle çalışmış olduğumuz hırkayı şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Yapabilmeniz için gerekli bütün püf noktalarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada eğer tek renk örmek istiyorsak 2 yumak iplik kullanmalıyız. Alize Angora Gold Ombre batik ipliğimizden 2 yumak gerekiyor bize. Şimdi bu çalışmanın örülme mantığı şöyle oluyor arkadaşlar. Renk geçişimizin hiç bozulmaması için açıktan koyuya ipliğimizi hiç koparmadan örüyoruz. Hiç koparmıyoruz ve bir hırka 2 yumaktan çıkacağı için önce birisini örüp bunu yapmıyoruz. Sonra diğerini eklemiyoruz. Bu şekilde biz rengi bozarız. Biz 2 ipliği aynı anda örüyoruz arkadaşlar. 2 ipliği aynı anda örüyoruz. Şöyle yapıyoruz. İpliğimizin ortasından açık rengimizi aldık. Buradan da açık rengimizi çıkardık. Şimdi arkadaşlar ipliğimizin 2 ucunu böyle çıkararak 2 ayrı yumaktan hırkamızı örmeye başlıyoruz. İlmek sayılarımızı söyleyeceğim. Önce mantığını bir anlatmak istiyorum. Lastiğimizi örerken ilk sıradan itibaren 2 sıra bu yumak ile örüyoruz. 2 sıra. Gidiyoruz, geri geliyoruz. Sonra bu ipliği takıyoruz. 2 sıra bu iplikle gidiyoruz ve geri dönüyoruz. İpliği koparmıyoruz. Sonra buna geçiyoruz. Buna geçiyoruz. Yine 2 sıra
gidiyoruz ve dönüyoruz. Sonra yine bunu alıyoruz. 2 sıra gidiyoruz ve geri dönüyoruz. 2 iplik bitene kadar örüyoruz. Bitene kadar. Sonra örerken tabii, şimdi bütün püfleri söyleyeceğim sizlere. Şiş numaralarımızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ekrandan yakın resim alabilirsiniz şablonumuzun. 4 nolu şiş ile kol altına kadar örüyoruz. Yani 4 nolu şişi kol altına kadar kullanıyoruz. Buraya kadar. Sonra 25 santim 5 nolu şişe geçiyoruz. 5 no. Bu şiş 4 no. 5 nolu şişe geçerek 25 santim örüyoruz. Sonra 6 no şişe geçiyoruz. 6. Bütün bitene kadar komple sonuna kadar örüyoruz. Yani şöyle şablon üzerinden göstermek istiyorum arkadaşlar. 4 nolu şiş ile kol altına kadar. 25 santim 5 no şiş ile 6 no şiş ile de iplik bitene kadar örüyoruz. Yani kademeli şiş ile örüyoruz. Hem ipliğimiz yetiyor hem de gözenekli döküm döküm bir hırka oluyor. Şimdi burada benim üzerimde giydiğim 2 renkti arkadaşlar. Tek renk örerseniz 2 yumak kullanarak bu şekilde öreceksiniz. Şimdi benim üzerimde giydiğimde ne yapıyorsunuz? Böyle örmek isterseniz 1 yumak Alize Angora Gold Ombre Batik bir taraf için kullanıyoruz. 1 yumak da diğer taraf için kullanıyoruz. Farklı yeşil tonlarımız var. Burada daha haki bir renk kullanıldı. Bu farklı bir yeşil. Veya kahveyle kullanırsınız. Hani kahveyle de kullanabilirsiniz hardalı. Şimdi 2 yumağı örüyoruz. Örerken tam ortadan arkadaşlar. Şimdi örüyoruz, geliyoruz. Tam ortada ilmeklerimizi attık. İlmeklerin devamını bu tarafa bu şişle atıyoruz. Ortadan bunu bağlıyoruz. Bağlıyoruz. Ve yarıya kadar bununla örüyoruz. Arka orta yarısına kadar, yarıya kadar bununla örüyoruz. Sonra geri dönüyoruz, geliyoruz. Burada bir ipliği şöyle bir çaprazlıyoruz. Yani döndürüyoruz birbirinin etrafında. Bakın şu görünüm oluyor. Döndürüyoruz. Sonra yine bu iplikle bu tarafı, bu iplikle bu tarafı örüyoruz. Gene gelince yine döndürüyoruz. Şöyle yine döndürüyoruz. Hani şişte oluyor tabii bu döndürme işlemi. Şimdi ilmekler falan çok fazla olduğu için tabii bunu döndürmeyi falan orada anlatamayacağım. Çünkü daha önemli püfler var. İpliği kendi alanında örüyoruz. Sadece ortada bir düzgün bir ipliği kıvırma, döndürme oluyor ki ayrık olmasın örgü diye. Şimdi ipler bitene kadar da örülüyor. Gelelim örme yöntemine. Şimdi arkadaşlar 4 nolu şiş kullanarak lastiği başlıyoruz. 126 ilmek başlıyoruz. 126 ilmek bizim bütün bu yaka çevremiz. Komple yaka çevremiz. Ortadan açık tabii. Yani şuradan sonuna kadar 126 tane ilmek başlıyorsunuz. Sonra bir ters bir düz lastik örüyorsunuz arkadaşlar. Bir 10 sıra örebilirsiniz. 10 sıra bir ters bir düz lastik örüyoruz. Şimdi ben bunu 126 ilmek başlayıp tabii bir ters bir düz lastik örmeyeceğim. Artık düz örgü ve lastik örgüyü biliyoruz, kabul ediyorum ve buradaki çok daha önemli başka püfleri anlatmaya çalışıyorum size. Zaten örerken de gene göstereceğim bir ters bir düz lastiği. Şimdi böyle ördük. Bir ters bir düz lastik 10 sıra. 126 ilmek başladık ve ördük. Ama örerken 2 ipliği, şimdi ben düz renk üzerinden sizlere göstereceğim. Sizler 2 renk isterseniz dediğim gibi 2 renkli örersiniz. Bakın. Şimdi arkadaşlar iplik kullanma yöntemini biraz önce söylemiştim. 2 sıra bu iplikten ördük. 2 sıra bu iplikten. 2 sıra bundan, 2 sıra bundan. Örerek 10 sıra lastiğimizi tamamladık. Bakın şu etaptayız. Yani bir ipliğimiz altta, bir ipliğimiz üstte. 2 sıra ördüm, geldim. Sonra diğer iplikle 2 sıra ördüm, geldim. Şimdi alttaki ipliği yukarıya alıyorum. Bakın bu biten iplik, 2 sıra örülen iplik. Şimdi diğer örülmeyen ipliği alıyorum. Burada 9 ilmek ön
pat için yani ön kenar için 9 ilmek, bir ters bir düz lastik örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir ters bir düz lastik öreceğim. 9 ilmek ön kenar için. İpliğimi, biten ipliğimi alta alıyorum. Alttaki ipliğimi yukarı çekiyorum. Şöyle hiç bilmeyenler için de lastik örmeyi göstermiş oluyorum. 2, ipliğimi arkaya atıyorum. İpliğimi öne alıyorum, ters ilmek. İpliğimi arkaya atıyorum, düz ilmek. 9 ilmek bu şekilde ön kenar için lastik örüyorum arkadaşlar. Şöyle 9 ilmek örüldü. Bir ters bir düz. Şimdi arkadaşlar burada artık düze geçiyorum. Bir sıra düz öreceğim. Ama örerken 6 ilmekte bir tane arttıracağım arkadaşlar. 6 ilmekte bir tane arttıracağım. Şimdi arkadaşlar 9 ilmek bir ters bir düz ördüm. Şimdi 6 tane ilmekte bir tane arttırma yapacağım. 6 ilmek düz öreceğim, bir tane arttıracağım. 6 ilmek düz öreceğim, bir tane arttıracağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm, bir tane hemen şöyle dipten arttırıyorum. Dipten alamayanlar buradan alabilir. Hani delik olur o zaman. Çok da önemli değil ama şöyle dipten alırsanız önündeki ilmeği delik olmaz. Arttırdım. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane yine arttırıyorum. 6 ilmekte bir ilmek arttırarak bütün sıramı örüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son 6 ilmekte bir ilmeğimi arttırıyorum. Şimdi burada bir 5 ilmek falan kalıyor. Hani 9 tane buradaki bir ters bir düz lastik için ayırma ilmeklerimizden sonra. Şimdi burada 5 kalabilir, 6 kalabilir, 4 kalabilir. Yani bir ilmek fazla, bir ilmek eksik, bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. İlmeğe çok takılmayın. Onu bir şekilde paylaştırabilirsiniz. Yani ön, kol, arkalara. İlmek sayısına takılmayın arkadaşlar. Benimki işte bu bir tane eksik artar, bir tane bir yerinden bir şey olur. Yani ilmek çok önemli değil. Bir eksik bir fazla olur, 2 eksik 2 fazla olur. Bu hiç önemli değil. İlmeği siz hani normal zaten çok ördünüz böyle yakadan başlamalı hırkalar. Paylaştırmayı da biliyorsunuz. Bir tane 2 tane arkaya verirsiniz. Olur biter. Evet, şimdi ipliğimi öne alıyorum. 9 ilmek. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. 9 tane ilmeği de bu şekilde örüyoruz. Şurada bir ilik açmayı da göstereyim hemen dönerken. Şöyle bir ilik açabilirsiniz. Şimdi arkayı tamamen ters örüyoruz ama 9 tane bir lastik burada, 9 tane lastik burada örmeye devam ediyoruz. Onlar hep örgü boyunca gidecek önlerde. Yine 9 tane lastik örerken ilik açmayı da şöyle 3, 4 tane sonra yapabilirsiniz. İpliğimi arkaya atıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Tersi de düz örüyorum. Şöyle birbirinin üzerinden atlatıyorum. Şimdi böyle ilik açmış olduk. Dönerken de buraya bir ilmek dolayıcıdığınızda aynı kestiğimiz ilmeği yerine koymuş oluyoruz ve ilik kapanmış oluyor. Devam ediyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum şimdi. Diğer 9 ilmeğe kadar. 144 ilmek olmalı elimizde. Hani diyelim 143 tane oldu. Bir tane daha ilmek hemen şu 9 tanenin yanından arttırabilirsiniz. 144 ilmeğimiz bizim olmalı. Yani hani benim bir eksik geldi, 2 fazla oldu. Buna hiç takılmayın. Siz 144 ilmeğe göre ayarlayın arkadaşlar. Veya 146 olur. Ölüm yok ucunda. 148 olur. Hani o kadar önemli değil. Şimdi ipliğim bitti. Geliyorum. Alttaki ipliği yukarı alıyorum. Bunu almayı hiç unutmamalıyız. O zaman geçişimiz bozulur. Renk geçişimiz bozulur. Eğer bunu 4 sıra aynı yumaktan örersek geçişimiz bozulur. Çok önemli. Şimdi bunu yukarı alıyorum. Şimdi en önemli püf noktalarından birisi bu iplik kullanımı. 2 sıra, 2 sıra. 2 sıra bir yumaktan, 2 sıra bir yumaktan. Şimdi burada kolları, önü ve arkayı ve önleri ayıracağım. Şimdi burada arkadaşlar bu sırada
Yine 9 tane bir ters bir düz lastiğimi örüyorum ve 2 kol arka ve 2 ön ilmeklerini ayıracağız şimdi burada. Şimdi arkadaşlar şu ön için 19 tane şu arttırma noktasına, ön arttırma noktasına kadar 19 tane düz örüyoruz. 9 tane artı 9 tane lastik. Yani şurada 9 tane lastiğimiz var. 19 tane düz örüyoruz şu arttırmaya kadar. Şuraya kadar. Şimdi 19 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar 19 tane düz, 9 tane bir ters bir düz. Yanlışlık olmasın hepsi 19 değil. 9 tane bir ters bir düzümüz var. 19 tane düz ilmeğimiz var. Şimdi burada arttırma yapıyoruz. İpliğimizi doluyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Yine doluyoruz. Kol için örmeye devam ediyoruz. Kolda 20 tane düzümüz var. 20 tane düz örüyoruz kol üzeri için. Şimdi doladım. Doladım. Bir düz ördüm. Arttırma noktası bu bir düz. Bir daha doladım. 20 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 20 tane düz ördüm arkadaşlar. Yine arttırma noktasındayım. Arkaya geçeceğim artık. Doluyorum. Bir düz örüyorum. Doluyorum. Yine arka için 44 ilmek örüyorum. Yani şurası. 44 ilmek. Devam ediyorum. Arttırdım. Buradayım. 44 ilmek örüp diğer arttırmayı yapacağım. Evet arkadaşlar 44 ilmek arka ortası için attık arka için. Şimdi şu arttırmadayız. Yine doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Doluyoruz. Şimdi kolun üzerine 20 tane düz örüyoruz. Buradayım. 20 tane düz. 2, 3. 20 tane düz ördüm. Doluyorum. Yani şu son öndeyim. Bu taraf ön. Burayı arttırıyorum. Şimdi doladım. Bir düz ördüm. Doladım. Şimdi 19 tane düz örüyoruz. 1, 2. Şimdi arkadaşlar 19 tane düz örüyoruz dedim. Ama 18 oluyor. Hani verdiğim bu sayıda 18 oluyor. Bir tane eksik oluyor. Şuradan bir tane ilmek hemen 19 yapıyoruz. Bakın bir tane ilmek şuradan arttırdım. 19'a tamamladım. Demiştim ya isterseniz lastikte hemen bir tane ilmek eksik oluyor onu arttırın diye. 19'a tamamladım. Şimdi ipliğimi öne aldım. Yine 9 tane bir ters bir düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şurayı da göstereyim önemli. Bir kere doluyorum. Hani ilik açmıştık. Devam ediyorum. Yani 9 tane bir ters bir düzüm oldu. Kesmiştik biraz önce bir tanesini. Evet. Şimdi şurada bu doladığım ilmekleri almayı da göstereceğim. Orası da önemli. Sonra en önemli püf noktalarına geçiyorum. Yine 9 tane bir ters bir düz lastiğimi örüyorum. Doladığım ilik ilmeğini örüyorum. Şimdi 19 tane düz ilmeği ters örüyorum. Örgünün tersindeyim. Bakın. Örgünün tersi burası. 19 tane örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu dolama ilmeğinde bir püf noktası var. Bu doladığım ilmeği eğer böyle alırsam bu büyük oluyor bu delik. Şu görünümün düzgün bir görünüm olabilmesi için şöyle bunu bir döndürüyoruz bu ilmeği. Yani şöyle kısaltıyoruz boyunu aslında öyle diyelim. İçten girdim bakın böyle içten girdim ilmeğe şuradan. Normalde buraya girmem gerekir buraya girmiyorum karşısına giriyorum. Örüyorum ters ilmeği burada dönmüş oluyor ilmek ve boyu kısalıyor. Aradaki öndeki düz ilmeği ters ördüm. Yine böyle içten girerek bu ilmeğimi ördüm. Arttırdığım ilmeği. Yine devam ediyorum. Şimdi benim burada göstermek istediğim tamamen şu dolama ilmeğini nasıl örmemiz gerektiğiydi. Bunu da gösterdim. Sizler şimdi örmeye devam ediyorsunuz. Ne kadar? Gelelim ilerleyelim aşamamızda. Gösterdiğim arttırmaları
yaparak devam ediyoruz. Bu arada ipliğimizi dönüşümlü olarak kullanmayı unutmuyoruz. Yani 2 sıra bir ipten kullanıyoruz, 2 sıra bir ipten. Hep devam ediyoruz. Şimdi 27 kere arttırma işlemini devam ediyoruz arkadaşlar. Kol altına kadar 4 nolu şiş ile devam ediyoruz. 4 no. Buraya kadar devam ettik. Şimdi başka bir aşamaya geçeceğim. Başka renkte geçeceğim. Ama olayı bunun üzerinden göstereyim. Şimdi daha büyük bedenler bu 27 arttırmayı 30 arttırma yapabilir. Daha küçük beden olanlar bu 27 arttırmayı 25'te kesebilir. Hani daha küçük bedendir. 38 bedendir. 40 bedendir. Bu biraz daha büyük salaş 42, 44 der, çok rahat olur bu hırka. Şuradan bedeni küçültebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan bedeni küçültebiliriz. O zaman tabii şiş numarasını 25 sıra yaptık diyelim. Buradan itibaren geçeceğiz 5 nolu şişe. Şimdi arttırmayı söyledim. Kaç sıra olacağını söyledim ve komple tek şiş üzerinde devam ediyoruz. Ama isterseniz misinalı şiş kullanabilirsiniz. Misinalı 4, misinalı 5, misinalı 6 şiş. 6 nolu şiş. Devam ediyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar arttırmalarımızı yaptık diyelim. İşte isterseniz 26, 27, 25 arttırmanızı yaptınız. 3'ü de olur. 3 sayı da olur. 5 nolu şişe geçiyorum. Artık kol altındayım. Evet arkadaşlar, şimdi buradayım. Bakın elimde ördüm. Tek şiş üzerinde. Ön, kol, arka, kol ve ön. Bebek yeleği, bebek hırkası hepiniz örmüşsünüzdür. Mantık aynı, bebek örgüsü mantığı. Ördüm. Geldim şuradayım. Ve 5 nolu şişe geçiyorum. 5 nolu şişi kullanacağım buradan sonra. Ve şu kol altında 3 tane ilmek arttıracağım. Bu ombre görünümünün bozulmaması için. Şimdi ben 9 tane bir ters bir düz lastiğimi 5 nolu şişe alarak devam ediyorum. Arttırmamı yaptım. 27 kere yapabilirsiniz dedim. 25 kere yapabilirsiniz. 26 yapabilirsiniz. Üçünden kendi bedeninize göre uygulayabilirsiniz arkadaşlar. 20 tane de yapabilirsiniz. Evet. 20 arttırma da olabilir, yani hepsi olabilir. Siz buradaki örme mantığını anlayın. Ördüm. 9 tane bir ters bir düz. Devam ediyorum düzlerime. Önü örüyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar kol altına, burası kol altına denk gelecek. Kol altında, tabii bunlar ütülenmemiş. Yani bunun küçük olduğuna bakmayın. Buharlı ütüyle çok güzel bastırarak ütüleyeceğiz. O zaman açılacak bu, büyüyecek. Bu aşamaları sizler ölçü olarak düşünmeyin. Bunlar tabii örerken küçük oluyor. Şimdi burada şu arttırmayı da alalım. Bir tane daha arttırma yapmış. Bunu da aldım. Şimdi burada ben şunu yapıyorum. 3 ilmek buraya ilave edeceğim. Bu ombre görünümünün kollarda da bozulmaması için bütün örüyoruz dedim ya. Ama sonra bir işlemimiz olacak. O işlem için bize bu 3 ilmek gerekecek arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Şunu da öreyim. Öne. Bunu da ördüm. Bu arttırma noktasını da öne aldım. İlave ettim. 1, 2, 3 ilmek araya ördüm. Kolun tam altındayım. Devam ediyorum örgüme. Şimdi arttırma noktalarında bu işlemi yapacağım. Kol altına denk gelecek çünkü. Devam ediyorum düz ilmekler örmeye. Şimdi arkadaşlar bakın ön, kol, kolun bu tarafında 3 ilmek attım araya. Şimdi arkaya geçiş burası. Gene arttırma noktamız. Bu arttırma noktasında, yani o bir ilmeği de ördüm. Evet arkadaşlar, şimdi biz genel olarak şu arttırma noktasındaki ilmeği düz öreriz. Burada ters örülmüş. Hani bu arttırmada örerken bunu siz terste düz, önde ters örebilirsiniz. Ama düz de örebilirsiniz. İkisi de olur arkadaşlar. Şimdi bunu ördüm. Buraya 3 ilmek daha atıyorum. 1, 2 ve 3. Aslında çok kolay bir çalışma. Sadece çok önemli püf detayları var.
Şimdi devam ediyorum ben arkanın düz ilmeklerini örmeye. Aynı şekilde diğer önde de kolun iki altına böyle 3-3 ilmek atacağız yani buralarda ve devam edeceğiz örgüye. 5 numaralı şişimizde. Evet arkadaşlar, bu düz ilmeği de örüyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 tane ilmeği yine araya attım. Devam ediyorum kolun ilmeklerini örmeye. Burada bu aradaki düz ilmeği veya ters veya düz götürürsünüz bunu. Hiç fark etmez, ikisi de olur. Öne ilave ettim ben. Hani kol zaten geniş oluyor yeterince. 1, 2, 3 ilmekte buraya attım arkadaşlar. Şimdi ön ilmekleri örüyorum. Hani burada bir ilmeği bu tarafa atmam biraz kolu daha daraltır. Ön ilmekleri örerek sıramı bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar sıramı bitirdim. Bakın bütün önde devam ediyorum. 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra. İpliği şimdi yukarı alıyorum. Ama yanda alırken kesinlikle kasmıyoruz. Burası çok önemli. Böyle normal çekiyoruz, yukarıya alıyoruz. Hep devam ettiriyoruz bu 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra, 2 sırayı. Şimdi arkadaşlar şurası çok önemli. Size en önemli püf noktalarını gösteriyorum. Bütün örüyoruz. Misinalı şiş de olur, normal şiş de olur. Ayırdık arttırma noktalarımızı. Bebek hırkası gibi, bebek yeleği gibi. İşte kaç tane istiyorsanız 26 sıra arttırdınız veya 25 veya 27. Bakın az önce yaptığım işlem. 3 tane ilmeği burada 3 tane ilmeği arttırdım arkadaşlar. Yani 3 kere ilmek dolamıştım buraya. Burası kolumun bir tarafı ama bütün örüyorum. Şey yapmıyorum hiç, hani kolu ayırmadım. Sadece yerlerini belirliyorum. Bakın burada da tam arttırma noktasının ortasından devam ediyorum. Bakın burada da arttırma noktası. Burada da şöyle işaret olsun diye size bir ilmekten şey geçirdik, iplik geçirdik. 3 tane ilmeği buradan arttırıyoruz. 4 tane şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuradan mezuramızı koyduğumuzda şu 3 tane ilmek arttırma yerinden 25 santim 5 nolu şiş ile örüyoruz. Şimdi arkadaşlar 25 santim, bakın şu 3 tane ilmek attığımız yerden itibaren ölçüyoruz. 25 santim 5 nolu şiş ile örüyoruz. 5 nolu şiş. Buraya kadar örüyoruz 25 santime kadar. Sonra 6 nolu şişe geçiyoruz. Aynı şeye devam ediyoruz ama. Yani hep örüyoruz. Bütün örüyoruz. Bakın 3 taneyi arttırdık burada. Devam ediyoruz. Düz örgümüze biz devam ediyoruz. 6 ile da artık hep 6 ile. 25 santimden sonra hep 6 numarayı takıyoruz. Bakın burada zaten dokuyu görüyorsunuz. 6'ya geçmiş. Burası daha gevşemiş. Örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın buradan 3 tane arttırdığım yerden itibaren ölçüyorum şöyle. 38 santimde falan, hani bu ütüsüz çünkü. 38 santimde falan artık ben kolu kapatıyorum. Yani kolun ucunu şöyle göstereyim. Bakın. Şuradayız yani. Şimdi şu bütün örülüyor tabii. Şu kolun ucundayım. Burayı kapatacağım şimdi. Bu kolu artık ayıracağım bedenden. Şurayı ayıracağım. Alta devam edeceğiz örmeye. Şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum bakın. Ön bölüm. Burası kol. Şu 2 çizgi yeri kol. Şimdi ben bu kolu kapatacağım. Kol ilmeklerini. Bakın şöyle göstereyim. Kol ilmeklerinin ucunu kapatacağım ve bedenden ayıracağım artık. Çünkü kolumuz daha kısa ama hırka daha uzun. Ve alta örmeye devam edilecek. Çünkü bu iplikler bitene kadar, ipler bitene kadar alt bölüme örülecek arkadaşlar. İlmekleri şimdi kapatıyorum. Önü ördüm. Kol ilmeklerine geçiyorum. 2 ilmek ördüm. Şöyle bir geridekini alıp üzerinden atlattım. Gevşek gevşek kapamalıyız. Kasmasın arkadaşlar. Burada şunu sormayın arkadaşlar. Kaç ilmek, kolun ucunda kaç ilmek oldu, arttırma ne kadar ilmeğe ulaştı. Bunlar bizi çok yorar. Arttırma sırasını söyledim. İsteyen
istediği kendine göre arttırabilir dedim, eksiltebilir. O yüzden bizi verdiğimiz sabit ilmek sayısı zorlar. Yani ucunda sizin bir tane eksik olur, arttırmanız bir şey olur, kesmeniz fazla olur, ulaşamazsınız aynı sayıya. Hiç bunlara gerek yok. Mantığını anlayın arkadaşlar, örme mantığını. Sayı hiç önemli değil. 2 eksik bir fazla hiç önemli değil. Böyle ilmeği kapatıyorum, kolun ilmeklerini. Gevşek gevşek kapatıyorum. Çok önemli. Kasar. Ütü açmaz sonra. Böyle gevşek gevşek. Evet arkadaşlar, şimdi kolun ilmeklerini kestim. Bakın bu kolun ilmekleri. Kol ilmeklerini kapattım. Bu önün ilmekleri. Kolu kapattık. Şimdi arkanın ilmeklerini öreceğim. Sonra bu kolun ilmeklerini kapatacağım. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi ön ilmekleri ördüm. Kol ilmeklerini kestim gösterdiğim gibi. Yine arka ilmeklerini ördüm. Diğer kolun ilmeklerini kapattım. Ön ilmeklerini ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bedeni birleştireceğim şimdi. Bütün bedeni bütün öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şişim 6 numara. 6 numaralı şişlerle bütün bedeni birleştiriyorum. Yani kolları örmüyorum. Önü, arkayı ve diğer önü 6 numaralı şiş ile örerek devam ediyorum arkadaşlar. Yani zaten 6 numaralı şişe şuralarda geçtik, santimini söylemiştim. Buralar hep 6 numara ile. Şuraya kadar, şuradan santimini söylemiştim. Ve 6 numarada devam ettim. Çalışmama devam ediyorum. Bitene kadar 6 numara. Şimdi arkadaşlar bakın, biraz önce gösterdiğim olay şuydu. Kolları kapattım ve bütün bedeni birleştirdim dedim. Böyle devam ediyorum. Böyle devam ettiğim iplikler bitene kadar. Tek renkte tek renk iplikler bitene kadar, 2 renkte bütün iplikler bitene kadar, ucuna kadar devam ediyoruz 6 numaralı şişine. Evet, şimdi bakın burada biz bir şey yaptık. Hani 3 ilmek arttırmıştık. Şöyle bir dikiş olayımız var. Tabii biz bunu bütün ördüğümüz için, ama kolları da ayırmamız lazım bedenden sonuçta. Bunun için şöyle bir sık iğne, tığ ile, 2 numaralı tığ ile sık iğne çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 nolu tığ ile sık iğne ile böyle bir çalışmamız olacak. Bu 3 tane ilmekten 3 ilmek ayırmıştık ya. Bakın, bir ilmekle buradan çalışacağız. Döneceğiz. Bir ilmekle buradan. Arada bir ilmek kalacak. Bu aradaki bir ilmeği keseceğiz ve kollara ayıracağız. Şimdi onu sizlere bir göstereyim ama işlem bittiğinde şu olacak. Bakın, bu olacak. İsterseniz hani burası bütün, buradan itibaren de bu dikişi buradan itibaren de gelebilirsiniz. Hani yanda da dikiş olabilir. Mesela hırkamızın bir tanesi öyle yapıldı. Önce ilk çalıştığımızda biz böyle hani bu dikiş alta kadardı. Şöyle içte, bakın şu içte dikiş aşağıya kadardı. Etek ucuna kadardı bu dikiş. Bakın böyle. Sonra hani bütün şeyleri böyle bir temizleyebilirsiniz de iplerle, bir zincir işiyle falan bu işi, hani kestiğimiz yerleri. Bu uca kadar, ama uca kadar kesmeye hiç gerek yok aslında. Burayı bütün ördük. Yanlar böyle olsun. Burada dikiş olması gerekmiyor ama isterseniz yapabilirsiniz de bunu aşağıya indirirsiniz. Şimdi ben kolu ayırmayı ve sık iğne ile örmeyi göstereyim size. Şimdi arkadaşlar şöyle ipliğimizi alıyoruz. 2 nolu 2 milimlik tığ kullanıyoruz. Hani şuraya doğru gidiyoruz. Bakın. Burada 3 ilmek demiştim. Bir tanesi ortada olacak, kalacak. Şu ortada kalacak. Bu taraftan gideceğiz. Bu ilmeği, bu da burada geri döneceğiz. Şöyle alıyoruz bakın. Bu ortada kalacak, hiçbir şey yapmayacağız. Bunu da böyle ikisini birlikte alacağız. Şimdi göstereceğim. Şöyle küçük şurada göstereyim. Biz burayı hani bir daha vakit kaybetmeyelim diye yaptık. Buraya kadar şöyle göstereyim size. Evet, şöyle. O ayırdığımız 3 ilmeği şöyle tutuyoruz. 2 nolu tığ olması çok önemli. Sıkı olmalı ki ipliği tutsun. İplikler boşta kalmasın, çıkmasın. Bu önemli. Kesince çıkmaz mı diyeceksiniz. Çıkmıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle başına almadan, başına dolamadan sık iğne yapıyoruz. Sıkı sıkı. Her şeye 2 tane ilmeğe böyle sık iğne yapıyoruz. 3 tane falan yapınca volanlanıyor.
Böyle 2-2 çok yeterli ama başına dolamıyorum arkadaşlar şeyin. Tığının başına ipliği dolamıyorum. Her ilmeğe 2-2 batarak böyle sık iğne ile bakın ilerliyorum. Böyle tutuyorum şunu. Çok önemli bakın böyle. 2-2 her ilmeğe 2 tane sıkı sıkı. Tığ büyük no olursa çok sıkamayız. Ama küçük no ile çok güzel sıkılıyor. Bu ipleri bir tutuyor. Buradan çıkmaz artık. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Böyle devam ediyorsunuz. Nereye kadar onu göstereyim. Şimdi böyle arkadaşlar kolun ucundan geliyoruz. Böyle geliyoruz. Devam ediyorum. Tabii aşama olduğu için biz bazı şeyleri hazırlıyoruz sizin için. Şöyle bakın. Buradan devam ediyorum. 2-2 her ilmeğe. Tam o kolun altında hani 3 ilmek atmıştık ya. 3 ilmek ilave ettik. Delik oldu. Oraya doğru geliyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan şöyle dönüyorum. Şimdi burada arada bir ilmek bırakıyorum. Bir ilmek bırakıyorum. Bir ilmekten sonra hemen şuraya atlıyorum. Şuraya yanındaki sıkı sıkı burasını çok sıkı yapıyoruz böyle bakın. Arada bir ilmek kalacak. 3 ilmek arttırmıştık biliyorsunuz. Böyle bakın. Şöyle. Böyle sık iğneyle sıkı sıkı kolun ucuna kadar devam ediyorum. Böyle arkadaşlar bakın döndüm. Döndüm. Şurası önemli. Bakın. Döndüm. Arada bir tane kaldı. Bunu devam ettiriyorum. Böyle kolun ucuna kadar bunu örmeye devam ediyorum. Şöyle kolun ucuna kadar buradan geleceğiz. Böyle kolun ucuna kadar. Şu kolun ucuna kadar devam edeceğiz. Bu bir aşama. Şimdi ben size örülmüşünü göstereceğim. Ve kesme işlemini anlatacağım. Ördük. Şu şekilde ördük. Bakın buradan başladık. Geldik. Biraz önce gösterdiğim gibi. Döndük. Tam bu 3 ilmeğin olduğu yerden döndük. Bir ilmek arada bıraktık. Geri geldik. Bakın fazla batmayın. 2 tane batın. Bolanlanmasın çok. Bu normal, ideal. 2-2 batılmış. Evet. Böyle şimdi bunu bitirdik. Yana ilave etmek isterseniz dikiş dediğim gibi aşağıya doğru inersiniz bu sık iğneyi ama hiç gerek yok. Burası öyle kalsın. Bir daha dikiş kesme işlemiyle uğraşmayın. Şimdi alıyorum makası elime. Bakın kol. Şimdi kolu bedenden ayıracağım. Kol bedene yapışık. Neden? Ombre görünümünü bozmamak için. Bu şekilde bozmayız. Ama ayrı örmeye kalkarsak ipliğimizin geçişi bozulur. Şimdi hep sorular gelecek. Bunlar atmaz mı? Hayır arkadaşlar atmaz. Şu sık iğneler doğru düzgün yapıldığında atmaz. Ortadan kesiyorum. Bakın buradan değil. Buradan değil. Tam ortadan. Tam ortadan böyle kesiyorum. Kolu ayırıyorum. Böyle kesiyoruz arkadaşlar bakın. Çok dikkat ediyoruz. Böyle kesiyoruz. Cesaret edin. Hiç çekinecek bir şey yok. Olmaz diye bir şey yok. Bütün püfleri gösterdim. Bildiğimiz bebek hırkası gibi örme. Şiş değiştiriyoruz. Buradaki en önemli püfler kademeli şişle örülmesi. Santimlerini verdim. 3 aşağı 5 yukarı asla aynı santimlere uymanız da gerekmiyor. Aynı şeyde uymanız gerekmiyor ilmek sayılarına. Dediğim gibi hiç onlara takılmayın. Burada işin mantığı önemli arkadaşlar. İşin mantığı önemli. Şimdi bu tarafı kesiyorum. Böyle. Böyle kesiyorum. Kolu ayırmış oluyorum bedenden. Tam ortadaki ilmeği kesiyoruz. Evet. Çok fark yaratan bir hırkanız olacak. Bilineni herkes yapıyor arkadaşlar. Bilinmeyeni yaparak fark katabilirsiniz çalışmalarınıza.
kurslarda yapabilirsiniz, öğretmenlerinizin eşliğinde. Evet, böyle kesiyoruz buraya kadar. Şimdi ne yaptık? Kolu ayırdık. Şimdi arkadaşlar bakın, kolu bedenden ayırdık. Sadece dikiş dikmemiz gereken yer şurası. Yani bedenin burası, kolun burası. Evet. Bu şekilde diğer tarafı da keseceksiniz. Sonra dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Onu da gösterelim hemen. Evet arkadaşlar, şimdi burayı çok güzel dikmeliyiz. Böyle çok güzel, sıkı sıkı, böyle makine dikişiyle dikmeliyiz. Yani makine de olur da el dikişinde de biliyorsunuz makine dikişi var. Şöyle dikmeliyiz dipten. Sıkı sıkı, hiç aralık vermeden. Bakın şeyden, şu kestiğimiz yerin altından, yani örgüden dikiyoruz. Örgüden dikiyoruz. Böyle. Sıkı olması gerekiyor, böyle sıkı sıkı. Çok önemli sıkı olması ki şey olmasın. Gevşek olup hani iplik çıkmasın. Zaten çıkmaz. Zaten sık iğnenin içerisinde iplik, ama hani buradan da garantiliyoruz. Böyle dikiyoruz arkadaşlar. Bunlar böyle kalacak. Bunlar böyle kalacak. Hiçbir sıkıntı yok bunlarda. Böyle dikiyoruz. Böyle dikeceksiniz. Evet. Evet, bütün püf noktalarını söyledim. Evet arkadaşlar, bu şekilde hırkamızı tamamlıyoruz. Hani cesaret edemeyenler kol altından isterlerse daha fazla da bırakabilirler. 3 değil, mesela 5 ilmek bırakabilirler. 2'şer tane kalır arada. Aradakini keserler. Hani çok ucuca olmasın derseniz. Hepsi oluyor ama yani fazla da bırakabilirsiniz. Az da 3 ilmekle de yapabilirsiniz. 5 ilmekle de arada bırakabilirsiniz. Hepsi mümkün. Evet, dikkat etmemiz gereken püfleri tekrar söylüyorum arkadaşlar. 3 tane kademeli şiş. İpliği dönüşümlü olarak kullanmak ve çok sık iğneyle örmek. Bunlar çok önemli. Görüşmek üzere, hoşça kalın.